Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Samsun'dan gelen değerli misafirimiz dermatoloji uzmanı Ege Losol'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, Sizler? çok teşekkürler. Çok klininizde karşılaşıyorsunuzdur. Hemen ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Aynen öyle. Uyuz, skabiyez hastalığı nedir hocam? Biraz bize açıklar Şimdi mısınız? şöyle, hani ben konuya şöyle girmek istiyorum. Hem en zor, hem en kolay, hem en korkutucu ve artık çok ciddi bir toplum sağlığı sorunu olan bir uyuz hastalığı baş başa kaldık biz. Uyuz aslında bir ektoparaziter bir hastalık. Yani ne yapıyor? Dışarıdan gelen bir parazit size bulaşıp bu hastalığı yapıştırıyor. Yani çoğu kişi diyor ki uyuz oldum demek istemiyor. Çünkü neden? Pislikle alakalı olduğunu düşünüyor. Aslında bu bir pislikle alakalı olan bir hastalık değildir. Ne yapıyor? Ne kadar temiz olursan işte hijyenik bir kişi, insan da olabilirsin ama sen o parazitle karşılaştıktan sonra zaten her türlü uyuz olabiliyorsun. Tarihine baktığımızda 2500 yıldır neredeyse bizimle beraber yaşıyor. Ve biz hiçbir yani kaynağa bakmadığımızda bütün dünyamızda aşağı yukarı en az 200 milyon kişi zaten uyuzla her an enfekte durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir toplum sağlığı sorunudur ve tabii ki bugünlerde işte savaş oluyor, işte ekonomik krizler, toplu yaşanan yerlerde ne yapıyor? Kalabalık ortamlarda bu uyuz çok ciddi salgınlar şeklinde başlayabiliyor. Bir de genellikle biz uyuza böyle dikkatli böyle incelediğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Her 30-40 yılda bir pik yapmış bu hastalık. Yani 30-40 yıl oluyor, pik yapıyor, sonra azalıyor, sonra sürekli pik. Ve bizim ne yazık ki şu anki bu karışık ortamlarda şu anda pik yapma dönemine karşı karşıyayız. Hani biliyorsunuz, belki duymuşsunuz da olabilirsiniz. İşte 2 sene önce yaklaşık öyle Almanya'da uyuz salgını olmuştu. İşte bütün okullar tatil edilmişti falan. Ondan sonra yani bize geçti. Artık biz yani birkaç yıldır çok ciddi bununla uğraşıyoruz ve bunun önünü alamıyoruz. Şimdi uyuz biz bir şeyle savaşmak istiyoruz. Önce onun ne olduğunu bilmemiz lazım, biliyorsunuz. Şimdi uyuz dediği şey böyle 0,3 milimetrelik küçük bir canlı, yani bir akar bir parazit. O ne yapıyor? Bizim derimize geçtikten sonra, belli bir süre bekledikten sonra, uygun ortamı bulduğunda biz her gece vücutta 8-10 tane yumurta bırakarak ilerleyen bir parazit bu. Sonra belli bir potansiyel, belli bir yüzeye ulaştıktan sonra artık belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor ve kaşıntılarla beraber böyle çok ciddi anlamda insanları rahatsız eden bir durum. Şimdi biz paraziti aldık. Aldığımız zaman da her zaman uyuz oluyor muyuz? Yok, olmayabiliyoruz. Bazı kişiler ne yapıyor? Uyuzu alıyor ama belirti vermiyor. Bu kişiler ne oluyor? Taşıyıcı oluyor. Bir de bizim hastalarımız, bizim insanlarımız diyeyim, uyuz olduklarını söylemek istemedikleri için ne yapıyor? Her tarafa ya bulaştıra. Devam ediyor ve dolayısıyla şu anda Türkiye'de neredeyse, bu bir kabaca bir rakamdır. Yani her 10 kişiden 7'si uyuz diyebiliriz yani. Peki şimdi uyuzdan bahsettik ama. Evet. Acaba ben uyuz mu oldum diyebilmek için nasıl bir belirtileri olması gerekiyor? Şimdi uyuzun özellikle doktora getirmesini sağlayan belli başlı belirtilere var. Onlarda en başında gelen çok şiddetli inatçı kaşıntılardır. Özellikle geceleri artar, sıcak banyo, duş sonrası artan bir kaşıntıdır. Herhangi bir alerji ilaçlarına bile yanıt vermeyecek düzeyde ara ara gece uykudan uyandıran ciddi kaşıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu doktora gidilmesi gereken ciddi bir bulgu sayılabilir. Hocam peki uyuzla ilgili tanı yöntemleri nedir? Şimdi uyuzla ilgili bizim klinimize gelen hastalar hep diyor ki kan testi bakın. Ya ben burada basa basa söylemek istiyorum çünkü uyuzla ilgili bir kan testimiz yoktur maalesef. Uyuzun tanısı çünkü klinik olarak konur. Hasta geldiğinde biz hastayı alırız, değerlendiririz. Bazı durumlarda biz ciltte dermatoskopi dediğimiz bizim özel aletlerimiz var. Onlarla beraber bakıyoruz ve bizim için evet bu kesin uyuz diyeceğimiz bir belirti var. O da böyle oluyor. Deri yüzeyinde böyle 1 ile 10 milimetre yani 1 santimlik böyle küçük ince oyuklar, yani bizim epidermis dediğimiz en dış tabakasında oluşan bir oyukları gördüğümüzde evet bu uyuz olabilir diyoruz. Ama herkes de bu aynı oranda görünüyor mu? Görünmüyor. Kişi eğer kiloluysa, kişi eğer çok terleyen biri ise, eğer sıcak nemli ortamdaysa ya da bazen kişi o kadar uzun süre uyuzla enfekte ki her tarafı artık yara bere olmuş, sekonder enfeksiyon dediğimiz enfeksiyon karşı karşıya kaldıysa biz o şeyleri göremeyebiliyoruz. Bir de biliyorsunuz uyuzun belirtisi zaman içinde ortaya çıkıyor. Kişi aslında ne yapıyor? O tünelleri görmedik biz. Ama kişi geliyor, abi ben gece uykudan uyandırıcı kaşıntım var. Ama biz bakıyoruz o tünelleri göremiyoruz. O zaman bazen biz bunu ne yapıyoruz? Uyuz değil diyebiliyoruz. Şimdi hastalarımız çok bu durumda şikayetçi olabiliyor. Bazen diyor ki doktor hanım geçen hafta geldim ne olsun alerjiydim. Bu hafta niye uyuz oldum? Aslında bu uyuzun belirtisi bir kişiye geldikten sonra ne yapıyor? En az 2 hafta.
Ondan sonra ben size temas ettikten sonra ortalama 4 ile 6 hafta sonra ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden bizim ayrıca uyuzun yaptığı bir şey diğer paraziter hastalıklarda olduğu gibi serumda immunoglobulin E diye bir maddeyi yükseltiyor. O zaman biz bunu kanda baktığımızda IgA'nın yüksek olduğunu görebiliriz. O zaman bu aynı zamanda mastostoz, aynı zamanda diğer paraziter hastalıklar. Hemen yükseliyor mu yoksa? Hemen yükselmez, belli bir süreden sonra yükseliyor. Yani genellikle uyuzla enfeste oldun 2 hafta sonra yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu dönemde kişi 2 hafta içinde zaten belirti vermediği için ne yapıyor? Yani kan tahlillerinde biz ilk 2 hafta Biz göremeyebiliriz. Göremeyebiliyoruz. Bu yani yüzden tanı biz daha çok ön muayeneyle aynen konunuyor. öyle. Dolayısıyla biz onu göremediğimiz için ne yapıyor? Biz öncesinde bunu alerjik hastalıklarla da karıştırabiliyoruz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Belki duymuşsunuzdur. Norveç uyuzu. Duydunuz mu? Duydum. Şimdi Norveç uyuzu o kadar ciddi bir şey ki mesela bir kişide nasıl olsun? Ben uyuz oldum. Bende ortalama 100 tane parazit bende 100 tane parazit var. Her biri ne yapıyor? 30'la 90 tane yumurta çıkartıyor. Her işte 10 günde belli bir süre boyunca. Sonra ne yapıyor? Ben bunu belli bir atacağım, her ortama salacağım parazit sayısı, yükü belli oluyor. Ama Norveç uyuzunda her gram başına 6.000'e yakın parazit ortama salabiliyoruz. Ve biz bunu saldığımızda ne yapıyor? Niye bu kadar bulaşıcı bu şey? Çünkü biz ortama saldıktan sonra bu bizim salgıladığımız o deri parçasıyla, işte ölü deriyle ne yapıyor? Yerde en az 1 hafta, 10 gün boyunca bizim atıklarımızı sindirerek yaşayabiliyor. Bu yüzden biz mesela örnek veriyorum, ben burada gezdim, saldım gittim. Sonra siz 2-3 gün sonra buralardan gezdiğinizde siz de uyuz olma ihtimaliniz var. Bu yüzden çok ciddi bir şey. 8-10 gün gibi demiştim. 8 yani 1 hafta 10 gün. Yani emniyet olsun biz 10 güne kadar tamamlamasını istiyoruz yani. Dolayısıyla 6.000'e bir kişi Norveç uyuzu olup da 6.000'e yakın parazit salıyorsa artık yani neredeyse kimsenin kurtulma şansı yok gibi bir şey oluyor. Bu yüzden hani şeyin başında da söyledim. Temizliği gerçekten çok zor ama tedavisi gerçekten çok kolay bir hastalık. Bu yüzden yani toplum bununla çok iyi bir şekilde bilinçlenmesi lazım. Artık herkes toplu yaşantı yapıyor. İşte şöyle bir şey, bulaş yönlerinde yeni, hani biz normalde eskiden diyorduk ki hani böyle bir bulaş yönünü biz bulamamıştık. Ama yeni artık insanlar ne yapıyor? Markete gidiyor, işte bir şeylere dokunuyor. Ya da ne bileyim kumaş yüzeyleri de işte eliyor. Ya da en kötü ihtimal ne olmuş olsun? Bir yere gittin, yeni bir kıyafet denemiş oldun. Kıyafeti senden önce kimin denediğini bilmiyoruz biz. Sen denediğinde oradan da bulaşı almış olma ihtimalin oluyor yani. Yani dolayısıyla herkes ne yapması lazım? Bilinçli olması lazım. En azından yeni bir kıyafet aldığında evde 3-4 gün ya da yapamadın 1 hafta boyunca kapalı kutuda, kapalı poşette saklasın ki ondan gelecek olanı en azından o bulaşı azaltabilmek için onu yapmak lazım. Evet. Peki şimdi diyelim hasta kendisinden şüphelendi. Evet. Böyle kışları var, geldi kliniğinize ve siz de teşhisi koydunuz. Evet. Tedavi süreci nasıl ilerler? Hastayı neler bekliyor ya da nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi öncelikle biz bu hastalarda özellikle diyoruz ki temas izolasyonu yapın deriz. Temas izolasyonu nedir? Dokunma şeyi yapmıyoruz. Şimdi bunun bulaşı şöyle bir şey. Ben bir kişiye, uyuzlu olan kişiye sık sık temas ederim. Veya bir kişiye 20 dakikadan daha uzun süren temas ettiğim zaman ne yapıyor? Ben o kişiye bulaştırıyorum. Bu yüzden bu kişi kendisi şüphelendi. Evet, biz tanısını koyduk. Kaydıktan sonra ne yapabilir? Kendini bir temas izolasyonu alması lazım. Sonra ne yapıyoruz? Bizim verdiğimiz kremlerle özellikle bizim hani 4-5 çeşit ilaç grubumuz var. Çoğu krem ağırlıklı devam ediyoruz. Çünkü biz ne yapıyoruz? Ya bu paraziti yüksek ısıyla öldürebiliyoruz ya da biz bu paraziti havasız bırakarak öldürebiliyoruz. Bunun başka bir öldürme şansımız yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bizim verdiğimiz ilaç gruplar hepsi boyundan aşağı her tarafa sürülmek üzere kullanılan o tarz ilaçlar oluyor. Biraz sıva gibi yoğun ilaçlar oluyor. Belki görmüşsünüzdür. Çünkü hani niye yoğun olması gerekiyor? Çünkü bizim vücudumuzu komple kaplaması gerekiyor ki dışarıdan hava girmeden orada uyuz parazitinin ölmesini istiyoruz. Ne kadar Şimdi süre ben canlı kalması bir gerekiyor? insanı hani tabii ki mantıken düşünün canlı bir insanı yüksek ısıda yıkayamam. O zaman ne yapıyorum? Yapıyoruz, kremi sürüyoruz işte hani belli bir süre boyunca onu kullanıp o şekilde devam edebiliyoruz. Şimdi bizim 4-5 çeşit grup ilaç var diye anlatmıştım ya. Şimdi bizim işte permetrin grubu ilaçlar. Bunlar da gene krem formunda. Biz bu ilaçları ne yapıyoruz? Boyundan aşağı her tarafa sürüyoruz. Hiçbir yer açıkta kalmayacak şekilde. Bizim insanlarımız ama yaptığı en büyük hata ne biliyor musun? Sürüyor şöyle geçiyor. Aralar yok, buralar yok, parmak arasında hiçbir şey ellemedi. Dolayısıyla sürüyorum geçmiyor. Ama yanlış sürüyor. Dolayısıyla hiçbir yer açıkta kalmayacak şekilde özellikle 6 tane yer bu önemlidir. Bir, el içi, ayak tabanı, koltuk altı, genital bölge, karın çevresi, meme altı. Bu 6 tane yer hani mantıken düşünün vücut ısısı olarak bir derece daha yüksek yerler bunlar. Bu parazit zaten sıcağı seviyordu. Bu yüzden bütün vücutta kaybolsa bile bu 6 tane yerde
en zor, en son kaybolur. Bu yüzden bu yerleri biz daha fazla kalın sürüyoruz ki, mesela perimetrin grubu ilaçlarda ne yapıyor? 24 saat sürün, sonra yıkanın, sonra ikinci kutuyu sürün, bir hafta sonra tekrar edin diyoruz. Şimdi hani burada dikkatinizi çekmek isterim. Hani ben az önce demiştim ya, işte bir hafta sonra bunları yapmamız lazım dedik. Çünkü neden? Bir hafta önce yaptığınız bir şeyle biz o paraziti %90 oranında öldürdük zaten. Bir 10 günde bu yetişkinliğe ulaşıyordu ya, eğer burada yumurta kaldıysa 10 gün sonra ben ikinci kürü yaparken emniyet amaçlı yapıyorum. Bu yüzden ben bunu yaptıktan sonra 3-4 gün sonra şikayetim geçmiş olsa bile 10. günden sonra mutlaka ikinci kürü yapmayı biz öneriyoruz. Perimetrin grubu ilaçlar dedik. Bunlara karşı direnç kesinlikle söz konusu değil. Bunları biz kullanabiliriz. 2 ay üstü ve gebe kadınlarda da kullanabiliriz. Yalnız başka hani isim veremeyeceğim, başka bir lindan grubu ilaç var. Bunlara karşı yani ciddi bir direnç var. Dolayısıyla kişi kullanıyor, bunlardan fayda göremiyor. Ama aynı zamanda bu ne yapıyor? Nörolojik hastalığı olanlarda ve 2 aylıktan küçük bebeklerde bu toksik etki olduğu için ve gebelerde ve bebeklerde bu ilacı biz veremiyoruz. Şimdi problem niye ben bunu anlatıyorum biliyor musunuz? Kişi bazen ben uyuz olmuş olabilirim diye ilacı geliyor eczanede kendisi alıyor. Orada yanlış ilaç almış olabiliyor. Mesela 2 aylıktan küçük çocuğu var. O grup ilaçtan alıp kullandığı zaman çocukta toksik belirti görülebiliyor. Dolayısıyla mutlaka ne? Evet, siz emin olabilirsiniz. Evet, siz uyuzlu kişiye temas ettiğinizi biliyor olabilirsiniz. Ama bunun tedavisini ve şeklini mutlaka bir dermatoloji uzmanı yapması lazım. Bir de hani 3. grup ilaçlar. Evet, etkili ilaçlar bu. Bizim işte çok sevdiğimiz ilaçlar var. Magistral grubu ilaçlar biliyorsunuz. İşte karışım ilaçlar. Yani biraz kötü kokulu ama bunlar çok ciddi etkili ilaçlar. 3-5 gün boyunca üst üste sürüyoruz. Bir hafta ara verip tekrar 3-5 gün boyunca üst üste sürerek o şekilde tedavi ediyoruz. Yani biz uyuzu her zaman için bir kür tedavide bitirmiyoruz. Bir de hani artık son anda hani sürekli kişiler artık o kadar çok zorlanıyor ki bundan kurtulamadığı için kremi çok sık kullanıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bizim kremimizde tahriş edici etkiye var. Dolayısıyla tahriş ettikten sonra deriyi biz komple yani haşat etmiş olarak geliyor bize. Bu sefer biz bunu alamayacak hastalarda bazen hap tedavisi verebiliyoruz. Ama hapta şöyle bir durum var. Keratin doku biliyorsunuz. Bunlar, saçlarımız, tırnaklarımız keratin doku. Bu hap keratin dokuya geçişi zayıf. Bu yüzden hap içse bile tırnak tutulumu olan kişilerde mutlaka ne yapması lazım? Krem tedavisini gene kullanması lazım. Yani çok ciddi bir durum var. Evet. Dolayısıyla yani bunu herkes bilinçlenirse yani daha kolay uyusuz günler bizi bekliyor diyeceğim. Süpersiniz hocam. Teşekkür ederim. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Samsun'dan misafirimiz dermatoloji uzmanı Doktor Ege Losol'la beraberdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.